Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bu haftanın ilk tarifi ekler, bir diğer adıyla kedi dili. Haftada 2 video paylaşıyoruz bildiğiniz gibi. Pazartesi günü eklerle başladık. Umarım beğenirsiniz. Akşamları yemekten sonra güzel bir tatlı, hafif bir tatlı. Şimdi başlayalım. Öncelikle tenceremize bir su bardağı su katıyoruz arkadaşlar. Yarım su bardağı kadar da ayçiçek yağı katıyoruz. Hafiften bir tutam kadar tuz katıyoruz içine. Kabardığında çökmemesi için. Şimdi ocağımızın üzerine alabiliriz. Ocağımızın üzerinde kaynayana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra bir su bardağı dolusu pastalık un dökeceğiz içine. Evet arkadaşlar, kaynamaya hazır şu anda. Hemen unumuzu döküp içinde kavuruyoruz. Helva tarzında oluyor. İyice kavurmamız lazım. Un tanesi hiçbir şekilde kalmayacak. Tahta kaşıkla yaparsanız her zaman daha güzel olur. Ocağımızdan aldık arkadaşlar. Bu ekler hamurumuzun ilk aşaması. Şimdi bunu blenderda yumurta ile çırpacağız ve sıkma kıvamına getireceğiz. Blenderımızın kabını alıyoruz buraya. Ama öncelikle 7 tane yumurtayı başka bir kaba kıralım. Yumurtaların bozuk çıkma ihtimaline karşı başka bir kaba kırıyoruz öncelikle. Daha sonra 7 tane yumurta kırıyoruz bu arada. Şimdi önce ilk aşamadaki hamurumuzu katalım blenderımızın kabına. Yarısını katalım öncelikle. Yumurtanın da yine birkaç tanesini katıyoruz. Hepsini yani bütün yumurtaları birden katmayın blender'a. Azar azar katın. Blender'ınızın kabı büyük olursa daha iyi olur. Benimki biraz küçük bu arada. Ben diğer kalanları ve yumurtayı da kattığımda sonuç böyle oldu. Bu kadar. Şimdi tavamızı alıp torbamızı da hazırlayıp yavaş yavaş sıkmaya geçelim. Daha önce dişli duy torbaya takmayanlar için gösteriyorum. Bu şekilde katabilirsiniz makasla kesip. Dişli duyla ben dökeceğim ekleri. Öyle daha hoş oluyor. Umarım siz de denersiniz bu şekilde. Bu arada kanala abone olmayı unutmazsanız, bize destek verirseniz çok seviniriz. Pastane Tatları kanalı yavaş yavaş büyüyor. Siz de katkı sağlarsanız seviniriz. Şimdi fırın tepsimize sıkarken fırınımızı da 170 dereceye alırsak iyi olur. Ben ilk tavamı uzun sıkıyorum baya. İsterseniz siz kısa da sıkabilirsiniz. Misafir oranınıza göre. Diğer tavaya biraz daha kısa sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi 170 derecede ısıtılmış fırına atıyorum. Yaklaşık 20 dakika 22 dakika pişireceğiz arkadaşlar, fırınınıza göre. Fırına attıktan sonra diğer yandan içindeki kremamızı hazırlıyoruz. Kabımıza soğuk su katıyoruz arkadaşlar. Yine bir su bardağı soğuk su kattım. Su bardağının yarısı kadar yine toz krema
marketlerde bulabilirsiniz veya da internet üzerinden. Şimdi bunu blenderla karıştıralım, toz kremamızı. Sütle yapmak isterseniz sütle de yapabilirsiniz. Ben su ile yaptım. Karışımımızı başka bir kaba alıyoruz. Arkadaşlar yine blender kabımıza sıvı şantimizi döktük. Yine bir su bardağı dolusu. Şimdi bu sıvı şantiyi blenderla sertleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi iyice kabardı. Kremamızın sert kısmını içine katıyoruz şimdi. Azar azar yapıyoruz arkadaşlar. Taşımaması için. Evet arkadaşlar, kremamız da hazır gibi. Kremamızı hazırladıktan sonra eklerimizin içine dolduruyoruz arkadaşlar. Ekler bu arada yeni çıktı. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. 22 dakika sonrasında bu şekilde kabardı gördüğünüz gibi. Yarım saat, 1 saat soğumaya bıraktıktan sonra hazırladığımız kremayı dolaba kattık bu arada. İçine dolduracağız arkadaşlar. Arkadaşlar dişli duyuyla altından delik açıp bu şekilde doldurursanız olur. Eğer tırtırlı bıçağınız varsa yandan kesip 2 parçaya bölüp içine doldurabilirsiniz. Sonra kapatabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Ben bu şekilde dolduruyorum. Arkadaşlar bütün eklerimizi kremayla doldurduktan sonra benvari usulü çikolatayı eritmemiz lazım. Tenceremize hafiften su katıyoruz. Kaynadıktan sonra başka bir tencereyi üzerine katıyoruz. Alttaki suya değmemesi gerekiyor. Ve çikolatamızı parçalayıp içine katıyoruz. Çikolatanız fazla kalırsa önemli değil. Daha sonra tekrar eritip kullanabilirsiniz. Çikolata erirken sık sık karıştırmanız gerekiyor. Erimesine rağmen hafif sertlik varsa ayçiçek yağı dökerek inceltebilirsiniz çikolatayı. Şimdi hazırladığımız ekleri çikolataya batıralım. Son aşamamız. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir görünüm oluştu. Evde kolayca yapabileceğiniz ekler. Kedi dili pasta.
Evet arkadaşlar, kedi dilini şimdi bitirdikten sonra süsleyelim. Ben Antep fıstığıyla süsledim. Dolaba katıp 1 saat sonra misafirlere sunabilirsiniz. Haftanın ilk videosu ekler demiştik. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarla bize destek olursanız yorum ve beğenilerle çok seviniriz. Uğraşıyoruz. Emeğimizin karşılığı umarım olur. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Cuma günü görüşmek üzere.